Herkese merhabalar. İngilizce kelimeleri zihnimizde canlandırarak öğrenme yolculuğumuza tekrar hoş geldiniz. Merhabalar. Bugün yine böyle pratik ve akılda kalıcı yöntemlerle 5 yeni kelimeyi birlikte keşfedeceğiz. Evet, amacımız bu kelimeleri kolayca hatırlamanızı sağlamak. Zihin sarayı tekniğiyle yapacağız bunu yine. Aynen öyle. Eğer bu öğrenme serüvenini bizimle takip etmek isterseniz belki kanalımıza abone olmayı düşünebilirsiniz. Evet, bugünkü 5 kelimemiz hazır. Achieve, advise, afford, agree ve allow. Dediğin gibi zihin sarayıyla yani her kelime için canlı bir görselle aklımıza kazıyacağız bunları. Harika. O zaman ilk kelimeyle başlayalım hemen. Achieve. Okunuşu sanki böyle achieve gibi, değil mi? Evet. Belki şöyle canlandırabiliriz. Hani çok zorlu bir dağa tırmanan bir dağcı düşünelim. Tam zirveye ulaşıyor ve o an böyle bir achieve diye bir sevinç çığlığı atıyor. Güzel. Yani hedefine ulaştı, başardı. İşte achieve, başarmak demek. Bu iyi bir bağlantı bence. Evet, fena değil gibi. Peki, sıradaki kelime? Sıradaki kelimemiz advise. Okunuşu advice gibi. Şöyle düşünelim, çok sevdiğimiz, bilgisine güvendiğimiz bir büyüğümüz var diyelim. Ona bir konuda akıl danışıyoruz. O da bize tecrübelerini aktarıyor, yol gösteriyor. Ne yapıyor aslında? Tavsiye veriyor. İşte advice bu demek. Tavsiye vermek. Anladım. Yani birine yol göstermek, akıl vermek. Mantıklı. Peki ya effort? Okunuşu effort gibi. Evet, effort. Bunu nasıl canlandırabiliriz? Belki çok beğendiğimiz bir şey var mesela. Ne bileyim, bir bisiklet almak istiyoruz. Tamam. Mağazaya gidip fiyatına bakıyoruz. Sonra da şöyle bir cüzdana bakıyoruz. Bütçemizi düşünüyoruz. Eğer alabiliyorsak işte ona paramız yetiyor demektir. Aynen öyle. Afford bir şeyi satın almaya gücünün yetmesi. Yani maliyetini karşılayabilmek anlamına geliyor. Çok net. Güzel. Sırada agree var sanırım. Agree gibi okunuyor. Doğru. Agree. İki arkadaş düşünelim, bir plan üzerinde konuşuyorlar. Belki başta farklı fikirleri var ama konuşunca ortak bir noktada buluşuyorlar. Anlaştıkları nokta yani. Evet, aynı fikirde oluyorlar. İşte o an agree gerçekleşiyor. Yani anlaşıyorlar, hemfikir oluyorlar. Tamamdır. Bu da cepte. Ve son kelimemiz allow. Okunuşu allow gibi. Evet, allow. Şöyle bir sahne canlanabilir mi? Mesela bir çocuk parkta oynamak istiyor ve annesinden izin istiyor. Annesi de gülümsüyor, tamam diyor. Çok iyi. Yani çocuğun oynamasına izin veriyor. Allow, izin vermek, müsaade etmek demek. İşte bu kadar. Harika. Böylece 5 kelimemizi zihin sarayımıza yerleştirdik. Achieve, başarmak. Advise, tavsiye vermek. Afford, parası yetmek. Agree, anlaşmak. Ve allow, izin vermek. Süper. Şimdi sıra geldi bu kelimelerin günlük konuşmada nasıl kullanıldığına bakmaya. Ne dersin? Evet, bence de. Sizin için bu 5 kelimeyi içeren kısa, basit bir İngilizce diyalog hazırladık. Böyle A2, B1 seviyesi gibi. Rahatça takip edebileceğiniz bir konuşma olacak. Tamamdır. Let's start then. Hey, I really want to achieve my goal of learning guitar this year. Oh, that's a cool goal, but can you afford a new guitar right now? They can be a bit expensive, you know. Yeah, maybe not a brand new one. What do you advise? Should I maybe look for a second-hand guitar first? Yes, I think that's a good idea. I definitely agree with looking for a used one first. Also, another thing, will your flatmates allow you to practice at home? Sometimes it can be, well, noisy. That's a good point. I really need to talk to them first. Thanks for the chat. You're welcome, anytime. İşte duyduğunuz gibi bu kısa sohbette gitar öğrenme hedefinden konuştuk. Mesela bir hedefi başarmaktan söz ederken achieve dedik. Yeni bir gitar almaya parası yeter mi diye konuşurken afford kelimesini kullandık. Evet, pahalı olabilir dedik. Aynen. İkinci el gitar alma konusunda aynı fikirde olurken agree. Bu konuda tavsiye isterken advise. Ve tabii ev arkadaşlarının evde çalmaya izin verip vermeyeceğini düşünürken de allow kelimesi geçti. Günlük hayatta olabilecek basit durumlar aslında. Kesinlikle. Şimdi isterseniz aynı diyaloğu bir kez daha dinleyelim mi? Kelimelerin geçtiği yerlere ve anlamlarına tekrar odaklanabilirsiniz böylece. Olur, hadi bakalım. Hey,
I really want to achieve my goal of learning guitar this year. Oh, that's a cool goal. But, can you afford a new guitar right now? They can be a bit expensive, you know? Evet, yeah, maybe not a brand new one. What do you advise? Should I maybe look for a second-hand guitar first? Yes, I think that's a good idea. I definitely agree with looking for a used one first. Also, another thing, will your flatmates allow you to practice at home? Sometimes it can be, well, noisy. That's a good point. I really need to talk to them first. Thanks for the chat. You're welcome. Anytime. Evet, bugünkü 5 kelimemiz bunlardı işte. Achieve, advise, afford, agree ve allow. Umarız bu canlandırma tekniği ve diyalog kelimeleri aklınızda tutmanıza yardımcı olmuştur. Biraz daha kolaylaşmıştır işler. Öğrenmenin en iyi yollarından biri de pratik yapmak tabii. Ne dersiniz? Siz de bugün öğrendiğimiz kelimelerden birini, mesela agree veya allow olabilir, kullanarak basit bir İngilizce cümleyi yorumlar kısmında bizimle paylaşır mısınız? Evet, harika fikir. Hem bize katılmış olursunuz hem de hep birlikte şöyle bir pratik yapmış oluruz. Küçük bir alıştırma gibi. Aynen öyle. Önümüzdeki bölümlerde de yine böyle pratik yöntemlerle yeni kelimeler keşfetmeye devam edeceğiz. Bizi takipte kalarak bu öğrenme yolculuğuna devam edebilirsiniz. Bugünkü kelime keşfimiz burada sona eriyor. Vakit ayırıp bize katıldığınız için gerçekten teşekkür ederiz. Teşekkürler. Bir sonraki buluşmamıza kadar dil öğrenme serüveninizde keyifli ve verimli zamanlar geçirmenizi dileriz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.